Biz 10 gün boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bu süre içinde işte her türlü arzunuz, isteğiniz konusunda ben sizlere yardımcı olabilirim. Muhteşem bir akşamdı. Türk medeniyetinin, Türk kültürünün özünde bir sentez kapasitesi var. Bu akşam bu orkestra bize gerek Türk ezgilerinin gerek batılı ezgilerin hem batılı hem de Türk aletlerle, enstrümanlarla nasıl icra edilebileceğinin çok güzel örneklerini verdiler. Salonun kahır ekseriyeti Fransız misafirlerdi. Muhtemelen %90. Tanıtım o esasen. Kendilerine şükran borçluyuz. Teşekkürüz. Çok teşekkür ediyoruz. Burada şimdilik şey var. Bir tane melodi denir ya bak şöyle bak. Bir 100 kişi olsa da utu da kanunu da şeyi aynı notayı çalar. Buraya bir bakıyorsun. Bak flüt bir diyor, ikinci flüt o boğa, mi bemol klarnet, bir klarnet, 2 3 fagot, şu bu kornolar, trompet her biri başka bir şey çalıyor. Her biri başka bir eser olarak düşün. Hepsi bir araya gelince uyum sağlaması lazım. Başkan himayelinde yapılıyor konserlerimiz biliyorsunuz. Kültür Bakanlığı'na, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Desteğini esirgemedi. Yunus Emre Enstitüsü Paris'teki konserimizi ve bundan sonraki Roma konserimizi, Viyana konserimizi tertipliyor. Daha sonra inşallah son konserimiz önümüzdeki hafta Berlin Büyükelçiliği'nde olacak. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizden desteklerini esirgemedi. PTT biliyorsunuz. PTT de bizim sponsorumuz oldu sağ olsunlar ve Kral TV'de konserlerimizin medya sponsoru oldu. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Harikaydılar. Türkiye'den geldiler. Şeref verdiler. Çok mutlu olduk. Türk melodilerini Batı müziği şeklinde orkestralaştırmak. Bu çok güzel oldu. I'm very impressed being here. I like being invited here, and each time I really enjoy. My wife as well. Thank you very much. Vatan hasretini giderdik öncelikle. Müthiş melodiler. Yani Anadolu coğrafyası zaten mutfağıyla, müziğiyle, her şeyle olağanüstü. Bağlamayla senfoniyi birleştirmek gerçekten harika bir fikirdi. Türk ezgilerini senfoniyle dinlemek çok değişik duygular hissettirdi bize. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Tabii Cumhurbaşkanlığımızın tespiti ve teşhisi son derece isabetli ve yerinde. Ondan sonra tabii bu konserin gerçekleşmesinde emeği geçen özellikle destekçileri de mutlaka saymamız lazım. Hem
PTT'miz hem Kültür Turizm Bakanlığımız, bununla birlikte Kral TV, ondan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bunların hepsinin tabii emeği var. Aşkın adı benden beni, bana seni, gerek seni. İnanın sanatçılarımızla gurur duyduk. Orkestra şefimiz Betim Bey çok başarılıydı. Ahmet Bey zaten dünyanın en zor klasik eserleri ve en meşhur eserlerini bağlamaya olan hakimiyetiyle, ustalığıyla çok güzel yorumladı. Aldığımız duyumlar, izlenimler de çok olumlu. Herkes çok beğendi. Gördüğünüz gibi zaten biz istediler. 2 parça daha çalındı konserin sonunda. Ben sana kurbanım. bize her daim hatırlatan değerli bağlama sanatçısı Sayın Ahmet Koç, değerli müzisyenlerden oluşan orkestranın tüm üyelerini müziğimize yaptıkları katkılardan ötürü burada içtenlikle selamlıyorum. Son zamanlar böyle bir iyi konser görmemiştim, bunu söylemem gerekir. Ben klasik musikini severim ama Mozart'ın 4. Simfonisini ilk defa saz ifasında dinledim. Çok muhteşemdi. Hakikaten çok da güzel köprüler oluşturacak müzikal anlamda da ve bizi birleştirecek. Klasik Batı müziği ile Türk müziğimizin bu sentezinden ben buradaki bütün herkesin çok hoşlandığını zaten duyduk. Yani çok beğendik. Konser çok büyük bir başarıyla geçti. Böyle tür özellikle Cumhurbaşkanlığı nezdinde, Kültür Bakanlığı nezdinde böyle bir programın burada icra edilmesi, Türk topraklarında, büyükelçiliğimizde icra edilmesi burada yaşayan toplum için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Evet, yani yorumlar çok önemli. Yoksa hani parçalar tabii işte Mozart'tı, Schubert'ti. Yani onları herkes biliyor ama tabii yorumlar, onları böyle farklı yorumlamak, yani bize özgü yorumlamak tabii çok güzel. Wir haben vor über 3 Jahren schon einen deutsch-türkischen Chor gegründet. Das heißt, ich selber singe auch türkische Volkslieder mit Betin. Und ich bin sehr gerne bei dieser Tournee mitgefahren. Seit Rom bin ich dabei, weil es ist so schön, dass man hier sehen kann, dass Musiker aus 10 verschiedenen Ländern. Çok heyecanlı geçti. Yani benim için çok güzel bir çok güzel günlerdi yani. Ben beklemedim böyle bir şey olacağını. Kendi müziğimizi farklı bir yapıda klasik müzik enstrümanlarıyla sunmak bana çok ayrı bir keyif verdi. 19 senfoni yazan tek Türk bestecisiyim. Betin Güneş ismim. Güzel bir turne yaptık. Bugün son Berlin'de Büyükelçiliğimizde kendi toprağımızda bitirdik bunu. Paris'te başladı bu uzun yolculuk. Tabii bunun çok daha öncesi var. Böyle bir konseri yapmak, konser 1,5-2 saat sürebilir ama onun notalarını yazmak 1 yıldan fazla zaman alıyor.
sabahlara kadar uykusuz zamanlar geçti ama umarım değmiştir. Köprü ve Ötesi projesi öncelikle kültürel bir proje. Kültür köprüleri inşa etmeye çalıştığımız, yabancı ülkelerde bağlamayı çok daha farklı şekilde sunmakla, bağlamanın farklı bir şekilde icra edildiğini göstermekle yükümlü olduğumuz bir proje. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan bir proje. Elbette ki kültürel bir proje olduğu için kültüre önemli ölçüde katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, PTT gibi ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi büyük kurumlarında desteklediği bir proje. Şimdi bu projenin şöyle bir özelliği var. Dünyaca ünlü bestecilerin, klasik müziği bestecilerinin eserlerini, çok da bilinen eserlerini ilk defa bağlamayla orkestra önünde lider olarak yorumlamak. Şimdi bu çok önemli bir şey çünkü bu tınılarla ilk defa tanışıyor dinleyici. Öncelikle mesela Mozart'a örnek vermek isterim. Türk Marşı, yani Ronda alla Turca gibi ya da Bumblebee gibi Korsakov'un, Schubert'in Serenat gibi eserleri var. Bunları bağlamanın solist olarak icra ettiği ve orkestranın eşlik ettiği bir şekilde dinleyecek dinleyici. Fakat aynı şekilde bizim kendi eserlerimiz de, ki en az onlar kadar değerli bestecilerimiz var biliyorsunuz. Aşık Veysel gibi, Mahsuni Şerif gibi, Pir Sultan Abdal gibi, Yunus Emre gibi ve Neşet Ertaş gibi. O eserlerde aslında yine bağlamanın öncülüğünde, önderliğinde ama orkestrada, Klasik Batı Müziği Orkestrası'nda eşliğinde dinleyici dinlemiş olacak.